Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pratik bir şekilde az ölçülü, az malzemeli, yumuşacık pamuk gibi lavaşın tarifini göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine sadece 3 su bardağı un ekledim. Yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Maya kullanmıyorum. Kabartma tozu da kullanmıyorum. Bütün malzemeler bu kadar. Toplamda 1 su bardağı ılık su kullanıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. Öncelikle kaşıkla güzelce bir toparlıyorum. Daha sonra da elimle yoğurmaya devam edeceğim. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür. Muhtemelen şaşmayacaktır fakat suyun miktarı 2 yemek kaşığı artıp eksilebilir. Onun kalitesine göre değişebilir çünkü. Ama gördüğünüz gibi 3 su bardağı una 1 su bardağı ılık su yeterli geldi. Şimdi daha güzel yoğurabilmek için tezgahın üzerine aldım. Çok güzel hamurumu yaklaşık 5 dakika kadar iyice özleşene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Evet, çok güzel tam kıvamında bir hamur elde etmiş olduk. Hamurumuzu toparlayalım. Daha sonra 20 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamurumuzu dinlendirmek çok önemli. Eğer dinlendirirsek hamurumuzu kolay açarız. Eğer dinlendirmeden hamurumuzu açmaya kalkarsak zorlanırız. Siz açtıkça hamur kendini toparlar, küçülür. Ama dinlendirirseniz açtıkça açılır hamurunuz. Çok güzel sonuç elde edersiniz. Ben 5 eşit parçaya böldüm hamurları, bezelere ayırdım. Ben taze taze yapıyorum. Dilerseniz malzeme miktarını 2 katına çıkarıp daha fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde hafif unlayarak açmaya başladım. Zaten görüyorsunuz çok kolay açılıyor. Çok az un serpiştirerek açıyorum. Ununu fazla kullanmıyorum. Ne zaman ki merdaneye yapışmaya başladı o zaman ununu ekliyorum. Çok az serpiştiriyorum. Bu şekilde taze taze yemeklerin yanına yapabilirsiniz. Zaten yemeğiniz pişene kadar da çabucak hazırlayabileceğiniz az ölçülü yumuşacık pamuk gibi bir tarif. Lavaş ekmeğini sevmeyen yoktur. Eminim herkes çok seviyordur. O yüzden hiç hazır almaya gerek yok. Bu şekilde pratik bir şekilde yapabilirsiniz. 5 dakika yoğurmak, 20 dakikada dinlendirmek gerekiyor. Gerisi zaten çok kolay, fazla zamanınızı almaz. Hamuru çok güzel yoğrulduğu için çok güzel açılıyor. Yani yufka ekmeği bile olur, yani o derece incelttikçe inceltebilirsiniz. Ben 2 tane tava kullanıyorum. İkisini de önceden iyice ısıttım tavaları. Daha sonra hazırlamış olduğum lavaşları bıraktım. Burada püf noktası, çok fazla bekletmeden hemen kurumaya başlayınca üzeri çevirmemiz gerekiyor. Çok fazla bekletmememiz gerekiyor. Böyle çok sık çevirmemiz gerekiyor. Bakınız, hemen çeviriyorum. Bu şekilde yaparsanız çok güzel kabarır.
Görüyorsunuz çok güzel kabardı. İki yüzü de gayet güzel pişiyor. Bu şekilde pratik yapabilirsiniz. Kahvaltılarınız için de çok güzel böyle tereyağı sürüp peynirle dürüm yapabilirsiniz. Çocuklarınız bayılır. Evet, hemen değiştirelim diğer yüzünü. Saniyeler içinde ters yüz yapmamız gerekiyor ki kabarsın, içi iyice pişsin. Ben elimle yapıyorum. Dikkatli bir şekilde, elimi yakmadan pratik bir şekilde çeviriyorum. Ama siz bir maşa kullanırsanız daha iyi olur. Evet, gayet güzel pişiyor. Evet, bakınız balon gibi kabarıyor. Yapımı da çok basit. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğen tuşuna basarsanız ve abone olursanız çok memnun olurum. Mis gibi yumuşacık lavaşlarımız oldu. Hepsini aynı yöntemle pişirmeye devam ettim. Zaten 5 tane yaptım. Bakınız pamuk gibi yumuşacık oldu. Kebaplarınızla beraber tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Ben bugün böyle bir yemek yaptım. Onu da tarifini bir sonraki videomda paylaşmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.